Hepinize harika bir videodan daha tekrar selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Solana ağında işlem yapanlar için bir cevher niteliğinde bir içerik olacak. Eğer Solana ağında işlem yapıyorsanız bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin diyorum. Ve bu videomuzda neler olacak bunlarla başlayalım isterseniz. Bu videomuzda Solana ağında rug pull yani dolandırıcılık işlemlerine karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz? Yeni çıkan coinleri nasıl görebiliriz? Bu yeni çıkan coinlerin hızlı bir şekilde verilerine nasıl bakabiliriz? Ve Solana ağında yeni bir meta geldiğinde yani yeni bir hype geldiğinde bunu önden nasıl fark edebiliriz? Bunlarla ilgili bir video olacak. Bu videoyu sonuna kadar hiçbir noktasını atlamadan izlemeye özen gösterin diyorum ve videomuza geçelim. Öncelikle hepiniz videomuza tekrar hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Turaç. Az önce de söylediğim gibi bugünkü videomuzda Solana ağının derinliklerine dalacağız ve kendimizi bu ağ üzerinde nasıl geliştirebiliriz buna bakacağız. Öncelikle bizim en çok kullandığımız sitelerden bir tanesi DEX Screener. Bu site üzerinde yeni çıkan meme coinlerin analizlerini yapabiliyoruz. Eğer Solana ile ilgileniyorsanız zaten DEX Screener kullanmayı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yine de yüzeysel bir olarak tekrar bakacağız. Buraya gelip buradan A kısmından Solana'yı seçtiğimiz zaman bize sıralama olarak sıralıyor buradaki tokenları. Şöyle bir nokta var. DEX Screener birkaç ay önce şurada gördüğünüz boost sistemini getirdi. Yani bu ne demek? Proje sahipleri veya projeyi destekleyen community'ler buraya para vererek projesini trendlerde listeleyebiliyor artık paralı bir şekilde. O yüzden buradaki liste bizi çoğu zaman yanıltıyor olabilir. Bu listede en yukarıda diye o coin'e, o token'ı çok iyi yapmıyor. Yani dediğim gibi burada boost basarak yani belli bir para vererek kendilerini trendlerde sıralamada üst sıraya alabiliyorlar. Bunlar arasında nasıl seçim yapacağız? Buna bakalım. Öncelikle burada Solana'yı seçtiğimiz zaman bizim zaten çoğu veri önümüze çıkıyor trendlerde. Age burada ne zaman çıktı, ne kadar TX yani işlem döndü, volümü, işlem yapıcısı, 5 dakika, 1 saat, 6 saat ve 24 saat üzerindeki yüzdesel değişimi, likiditesi ve market cap'i burada görünüyor. Şimdi rastgele olarak bir token'a tıklıyorum. Bunu tamamen gösterme amaçlı açtım şu anda. Baktık. Burada 5 dakikalı alıyorum. Kısa bir süre önce çıktığı için token 8 saat önce çıkmış burada. Şu an trendlerde ikinci gördüğümüz gibi. Burada da gördüğümüz gibi token'a bir hype girmiş. Pump Fund'dan çıkan bir token. Pump Fund üzerinden çıktığını nasıl anlıyoruz? Bu aşağı kısma gelip şurada kontratın yanında pump yazıyorsa eğer bu token Pump Fund üzerinden çıkmıştır. Pump Fund üzerinde çıkan tokenlarda hiçbir şekilde likidite bazlı bir rug pull dolandırıcılık işlemi olmaz. Eğer Pump Fund tarafında bir sıkıntı çıkmadığı sürece otomatik olarak token'ın çıkışıyla birlikte %20'lik bir kısmı likiditeye eklenir ve yakılır. Burada da gördüğünüz gibi burnt olarak yani yanmış olarak görünüyor. Burada Top Trader kısmına basınca bu token üzerinde en fazla para kazanmış insanları P&L kısmından görebiliyoruz. Burada da Snipers kısmı bulunuyor. Burada da token'ın çıkışıyla birlikte o token'ı alan insanları görüyoruz. Burada holder kısmı var. Burada token'ın dağılımı görünüyor. Daha önce token dağılımı gerçekten çok önemli bir doneydi. Bunu da canlı yayınlarda çok fazla dile getiriyoruz. Ama şu anda Pump Fund bazlı çıkan tokenlarda token dağılımı çok fazla önemsenmiyor. Tabii ki buraya gelip baktığınız holders kısmına işte şu işaret varsa eğer bu liquidity pool yani liquidity anlamına geliyor. Ama onun haricindekiler normal kullanıcılar. Eğer gelip burada %5, %10 gibi en üst sıralarda tokenlar görürseniz işte aşağı doğru da %7, %8, %5 diye dağılıyorsa bu token %95 ihtimalle hatta %99 ihtimalle sonucunda rug pull olacaktır. Eğer proje sahibi o miktarları yakmazsa buna da biraz sonra bakacağız. Twitter üzerinden o projeyi nasıl araştırabiliyoruz? Nasıl komünitesine bakıyoruz? Kim çıkartmış? Etkileşimleri nasıl? Bunlara nasıl bakacağız? Biraz sonra göreceğiz onları da. Gelip buraya baktığımız zaman bu artık bu token dağılımı bizim için Solana sheetleri için güzel bir dağılım diye bir düşünebiliriz aslında. Normalde tabii ki eskiye göre kıyasladığımızda yüksek bir token adedi var holderlarda. Ama şu an Pump Fund tokenlarına göre gayet ortalama bir token dağılımı olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada da son olarak Bubble Maps var. Bu DEX Screener'ın Bubble Maps'i çok verimli çalışmıyor. Onun için de yine açıklamalar kısmına Bubble Maps'i de bırakacağız. Geldiniz buraya. Şuradan kontratı kopyaladınız. Bubble Maps'in sitesine girip burada Search kısmına bunu yapıştırıyoruz. Ve tıkladığımız zaman buraya bu token üzerinde hesaplar arasında bir etkileşim olmuş mu? Bunu burada görebiliyoruz. Bu ne demek? Mesela şu kişi şu an %0,8'ini tutuyor ama başka bir hesaba daha yollamış %0,6'lık. Şurada cluster yazan kısımda da toplam bu kişinin ne kadar tuttuğunu görebiliyoruz. Yani aslında bu adama girip bu kısımdan baktığımız zaman %0,8'ini tutuyor gibi düşünebiliyoruz. Ama Bubble Maps'e baktığımızda bu kişinin elinde toplamda %1,4'ü arzın bulunduğunu burada görebiliyoruz. Bunlar da aynı şekilde tokenlarını bölmüş kişiler.
Burada da bakarak çok fazla eğer bir dağılım olduysa bu da bizim için olumsuz bir done oluyor. Eğer token üzerinde çok fazla dağıtım gerçekleştiyse o da büyük ihtimalle bir rug pull'a sebebiyet gösterebiliyor. Bubble Maps'i de isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada gelip işte bu hesaba bastınız. Şurada wallet'ı var. Buna bastığınız zaman otomatik olarak Solscan adresine bizi yönlendiriyor ve cüzdanını direkt burada bütün aktiviteleriyle birlikte görebiliyorum ben. Hızlı bir şekilde burada da hemen aksiyon alabiliyorum Bubble Maps sayesinde. gmgn.ai. Bunu da yine açıklamalar kısmına bırakacağız. Bu siteye girdiğiniz zaman normalde bu şekilde görünüyor. Burada direkt tokenları gösterebiliyor ama şurada meme kısmı var üstte. Buraya bastığımız zaman ben burayı çok fazla kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Burası tamamen Pump Fun üzerinde. İsterseniz burada Moonshot'a da çevirebiliyorsunuz ama ben Pump Fun üzerinde kullanıyorum. Neden? Çünkü Pump Fun Solana ağını domine etmiş durumda. Çıkan ve belli bir noktaya gelen çoğu token, hatta neredeyse şu anki dönemde bütün tokenlar Pump Fun üzerinden çıkmış oluyor. O yüzden biz de şu anlık tabii ki şu an analizlerimizi yaparken Pump Fun üzerinden çıkanlara önem gösteriyoruz. Yarın başka bir platform açılır, başka bir hype gelir, o zaman bu değişebilir ama şu anki durumda Pump Fun üzerinde çıkan tokenları biz önemsiyoruz dediğim gibi. Burada da geldiğimiz zaman yeni oluşturulanlar bu Pump Fun üzerinde yeni oluşturulmuş tokenları gösteriyor. Completing diyenler, bu da %100'ünü doldurmaya en fazla yaklaşanları burada görebiliyoruz. Burada completed dedikleri de dolmuş artık ve Raydium'a, yani gerçek DEX'e çıkmış anlamına geliyor. Eğer Pump Fun'la ilgili bilginiz yoksa da kanalda yine bir videosu bulunuyor. Oraya giderek de Pump Fun kullanımını detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yani bu ne demek? Pump Fun üzerinde herkes 2 tıkla bir token oluşturabiliyor. Ve o token'a belli bir likitte belli bir para girerse de bu sonunda ilerleme sürecini tamamlayarak DEX'e, Raydium'a çıkıyor. Burada da completed yazan kısımda da biz DEX'e çıkmışları görebiliyoruz. Hızlı bir şekilde mesela buraya X adresini hemen eklemişler. Eğer buraya bu token'ın X adresi eklendiyse gelip buraya basarak hızlı bir şekilde hemen bu token'ın adresine gidebiliyorum. Mesela böyle bir sayfa yokmuş bu token üzerinde. Şunun uyarısını da geçeyim. Burada gördüğünüz her şey, mesela burada X eklemiş, tıkladık ama BBC'nin sayfasına yönlendiriyor bizi mesela. Buraya istediğiniz sayfayı ekleyebiliyorsunuz. Buraya eklendiği için o gerçekten official, yani onaylı bir şekilde eklenmiş anlamına gelmiyor. Ben gidip buraya herhangi bir token çıkarıp Elon Musk'ın Twitter'ını da ekleyebilirim. O token'ın Elon Musk'ın çıkarttığı anlamına gelmiyor. Burada da dikkatli olmanız gerekiyor. Burada hızlı şekilde hemen verilere bakıyorum ben. Ne demek? Burada diyor ki ilk 10 tutucu, yani ilk 10 holder'da %23'ü bulunuyor diyor. Bu yanındaki şapka işareti run yazıyor yanında. Kırmızı işaretli. Bu ne demek? Dev, yani geliştiricisi, bu token çıkaran kişi satmış. O token'dan çıkmış anlamına geliyor. Bu yanındaki de insider'lar, yani o token'ın çıkışıyla birlikte alan insanlar, inside olduğunu düşündüğü kişiler platformun %0,79'unu tutuyor diyor bana. Burada market cap'i 50.000 market cap'i varmış. 192 holder'ı varmış. 1 saat içinde dönen TX, yani işlemi gösteriyor bana ve yanında da 1 saat içinde dönen volümü, yani hacmi bana gösteriyor. Ben geliyorum, burayı nasıl kullanıyorum? Bu site sürekli benim yan sekmemde açık. 5 dakikada bir, 3 dakikada bir, 2 dakikada bir, 10 dakikada bir gelip buraya yeni çıkan tokenları, completed yani tamamlanmış tokenları ya da burada tamamlanmaya yakın olan tokenları gelip burada hızlı bir şekilde inceliyorum. Neden? Eğer ben bunu Pump Fun'da yapsaydım bir sayfaya gir, diğerine çık, o sayfaya gir, ona çık, ona gir, ona çık. Bir sürü zaman kaybı olacaktı. Bu site sayesinde tek bir ekran üzerinde tüm çıkanları ya da tüm çıkmaya yaklaşanları burada görebiliyorum ben. Geliyorum buraya, bakıyorum market cap'lerine. Mesela 50.000'de benim için elendi. 100.000'de benim için elendi. Çıkışında ne kadar dakika olmuş mesela. Burada bakıyorum 4 dakika önce çıkmış. 50.000 şeyi var. X'ine giriyorum, hemen bakıyorum. Bu sayfa silinmiş, bu gönderi silinmiş. Bu benim için elendi anlamına geliyor. Altına geliyorum. Mesela burada X'ine basıyorum. Bam Bam CTO isminde bir proje. Geliyorum buraya, bakıyorum. 15 dakika önce çıkmış, 250.000 market cap'i bulunuyor. 450 holder'ı var. 1000, yaklaşık 1000'de bir TX dönmüş. Gelip burada Twitter'ına bakıyorum. Bir takipçi biriktirememiş, 2 tane takip ettiği var. Ve son olarak nasıl yapıyorum ben bunu? Geliyorum bunu. Şuraya bastığınız zaman bunun kontrat adresini kopyalar. Kopyaladım. Bunu gelip Twitter'a yapıştırıyorum. Yapıştırdım Twitter'a. Arıyorum burada. Aradıktan sonra burada kim bu tokenları paylaşmış? Bu token çıkmış ama kim paylaşmış? Mesela geliyorum buraya, takip etmiyorum ama bakıyorum ortak bir takipçim var mı? Kaç takipçisi var? Aşağı doğru iniyorum. Bakıyorum 6 dakika önce paylaşmış. Hiçbir ortak takipçim yok. Geçiyorum. Etkileşimleri de yok zaten bu kişinin. Onun altına bakıyorum, botlar paylaşmış. Başka da bir paylaşan yok. Bu token benim için elendi. Hemen başka bir token'a bakıyorum. Tabii ki de ilk anda böyle olması token'ın ileride tutmayacağı anlamına da gelmiyor. Bunu sürekli gelip kontrol ediyorum. Sadece burada baktım, tamam benim için elendi, yeni bir şey çıkana kadar durayım, arkama yaslanayım demiyorum. Gelip buraya sürekli bunu yeniliyorum. Çünkü ilk başta tutmayanlar ya da ilk başta rug pull çekenler daha sonra belli bir komünitenin ona bağlanmasıyla birlikte çok yüksek değerleri de gelebiliyor tabii ki. Burada sadece bununla sınırlı bırakmıyorum. Ve son olarak
yeni bir meta geldiğinde, Solana ağına yeni bir meta, yeni bir hype geldiğinde ben bunu nasıl anlayabiliyorum? Bildiğiniz gibi bundan önceki süreçlerde işte bir yapay zeka hype oldu. Daha sonra Goat çıktı. Goat çok yüksek değerlere geldi ve Binance'da listelendi. Bundan sonra Peanut çıktı. Peanut da şu anda 1 milyar değeri geçmiş durumda. Onun da bir hype'ı başladı. Üzerine bir sürü token çıktı. Bu tokenları nasıl hype'ını yakalayabiliriz? Bunlarla ilgili ufak bahsedeceğim. Öncelikle az önce gösterdiğim gibi Twitter'da ben o kontratı arattığımda çok yüksek takipçili hesaplar, gerçekten Twitter'ımı da buna göre ayarladığım için gerçekten etkileşimleri bu ağda, Solana ağı üzerinde çok fazla adı duyulan ya da adı geçen insanların bu token'ı paylaştıklarını görüyorum. Bu benim için birinci done. İkinci done, o token üzerinde, o token'ın metası üzerinde mesela bir yapay zeka hype'ı çıktı ve girip bakıyorum işte Goat 10 milyon olduğunda ardından onlarca, binlerce yine yapay zeka token'ı çıkıyor. Bu ne demek? Buraya bir hype giriyor. Diğer kalan insanlar da yeni token'lar çıkartıyor. Bu devam edebilir diye düşünüyorum. Bu da benim için artı bir done. Ve son olarak hacminin ve komünitesinin yavaş yavaş artmasına bakıyorum. Bu da hacmin artması da belli bir olanla yavaş yavaş küçük borsalar dediğimiz onlar da listelenmeye başlıyor. Orta borsalar, yavaş yavaş bir tık daha ismi bilinen borsalar tarzında listelenme süreçleri başlıyor bu tokenların. Eğer o şekilde de listelemeleri gerçekleşiyorsa, bu listelemeler gerçekleşirken hacmini de arttırmaya devam ediyorsa bu da benim için olumlu bir done oluyor. Ve son olarak en önemli kısımlardan biri de hızlı işlem alma oluyor burada tabii ki de. Burada da bizim yaptığımız CryptoQuick Solana bot işin içine giriyor. Gerçekten piyasada bulacağınız en hızlı, en ucuz özellikleriyle piyasada hiçbir botta bulunmayan özellikler bu bot üzerinde bulunuyor. Bu videodan önce izleyeceğiniz videoda CryptoQuick Solana botun detaylı kullanımı ile ilgili, eğer bilginiz yoksa o videoyu da izleyebilirsiniz. Geldim hemen buraya. Ben bu token'ın yükseleceğini düşünüyorum. Tamamen farazi gösteriyorum bu arada. Yükseleceğini falan da düşünmüyorum. Tamamen göstermek için. Ben bu token'ın yükseleceği aklıma geldi. Geldim buraya, hemen botumuza girdim. Ve gördüğünüz gibi ben burada setting kısmı, yani ayarlar kısmından otobayı açtığım için hızlı bir şekilde 2-3 saniye falan sürdü. Burada gösteriyor gerçi 2 saniye içinde. Hemen alış işlemini gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi bu kısımlarda, Solana kısmında da hız oldukça önemli. Siz de CryptoQuick Solana botu kullanarak saniyeler içinde 1 ya da 2 saniye içinde hızlı bir şekilde alımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Söylediğim gibi bir önceki videoda detaylı bir şekilde kullanımına da yer verdik. Onu izleyerek tüm detayları öğrenebilirsiniz diyelim. Bu video bu şekildeydi. Dediğim gibi eğer Solana'da işlem yapıyorsanız her söylediğime dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da asla unutmayın. İzleyen herkese teşekkür ederim. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur herkes için. İyi günler.